Nefis bir sabah, muhteşem güzel manzaralar, sakin, dingin, kalabalıktan, kaostan uzak bir ortam ve özellikle eşiyle beraber romantik anlar yaşamak isteyen misafirimiz için dünyanın en güzel noktalarından birisi, en romantik noktalarından birisi olarak kabul edebileceğimiz, Karadağ'ın mücevher olarak sayabileceğimiz Peras'tayız efendim. Biliyorsunuz Karadağ Türkiye'den vizesiz şekilde gelebiliyorsunuz ve çok kısa uçuşlarla, kısa yolculuklarla Karadağ'a ulaşabiliyorsunuz. Elbette Karadağ'da gezecek, görecek çok yer var ama benim favorim her zaman Peras'ta olmuştur. Ve benim size Peras'ta önermem için artık çok daha etkili bir sebep daha var. Çünkü burada Rixos misafirperverliği artık sizleri çok daha büyülü bir atmosferde karşılıyor olacak. Hem Peras'ın bu muhteşem güzelliği, doğası, manzaraları, elbette yine Peras'ın tarihi dokusuyla bütünleşen atmosferi hakikaten çok büyülü. Peras'ın genel mimarisinde Venediklilerin izlerini taşıyan ortaçağ yapıları hakikaten zaten burayı çok büyülü kılıyor. Ve arkamda gördüğünüz Peras'ın en değerli yapılarından birisi olan binalarda ise artık Rixos misafirperverliğiyle son derece konforlu odalarda, son derece şık restoranlarda, sahil alanı, şezlonglar, havuz alanı, spa merkezi gibi imkanlardan faydalanarak buradaki tatilinizi tam bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Gerçekten çok romantik bir ortam. Sabahı ayrı güzel, akşamı ayrı güzel ve ben de birazdan tarihten Peras'ta miras kalmış Heritage Grand Peras by Rixos'ta güzel görüntüler eşliğinde bir keşif yolculuğuna çıkartacağım sizi. Burada çok fazla konuşmaktansa bir an önce oteli size anlatmak için heyecanlanıyorum. Çünkü yapımına 1600'lü yıllarda başlanan çok değerli bir yapı. Peras'ta birkaç defa gelme fırsatı bulmuştum ve özellikle balayı çiftlerimize her zaman tavsiye ettiğim noktalardan bir tanesi olmuştu. Ancak şu anda Rixos imzasıyla, Rixos misafirperverliğiyle ve böyle tarihten miras kalmış dedik ya, gerçekten büyüleyici atmosferiyle sizleri bekleyen Peras'ın tarihi dokunusuyla bütünleşmiş Heritage Grand Peras by Rixos'ta keşif yolculuğunuz başlıyor. Buyurun lütfen. Ve Heritage Grand Peras by Rixos'ta keşfimiz başlıyor ve daha ilk adımlarda size otelin doğayla baş başa güneşlenebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, güzel sohbet edebileceğiniz, denizin tadını çıkarabileceğiniz, eğer isterseniz havuz keyfi yapabileceğiniz bölümden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu alanda iki ayrı platform var. Birinci platform havuz alanı. Havuz alanında çok rahat şezlonglar. Sabah saatleri arkadaşlar yavaş yavaş havluları da diziyorlar. Yine bu rahat şezlonglarda havlularınız, bir tarafta eğer isterseniz gözüme çarptığı için hemen söylemek istiyorum. Burada güzel kano kiralanıyor. İsterseniz hemen karşıdaki kilisenin olduğu ve Lady of Rocks denilen adaya güzel kano yolculukları yapabiliyorsunuz. Yani deniz içerisinde gezintiler yapabiliyorsunuz. Elbette onun ücreti ekstra. Devam ettiğimizde muhteşem manzaralar sunan bir havuz var. Gerçekten burada havuz keyfi yaparken Kotor Körfezi'nin eşsiz manzaraları eşliğinde buranın tadına varacağınızı düşünüyorum. Çok davetkar, çok dekoratif, güzel bir havuz. Konumu inanılmaz. Yani denizde gibisiniz zaten. Hani havuzda yüzüyorsunuz, havuzda keyif yapıyorsunuz ama denizde gibisiniz. Denizde gibisiniz kısmını geçip ya ben denize girmek istiyorum derseniz o zaman hemen şuradan ikinci platformu göstermek istiyorum size. Bir bölüm daha var. Yine çok sayıda şezlong, yine son derece konforlu şezlonglar sizleri bekliyor ve burada da denize girmek isteyen misafirimiz için güvenli alan olarak dubalarla çevrilmiş bir bölüm var. Merdivenden denize giriş yapabiliyorsunuz. Pırıl pırıl tertemiz bir deniz var. Denizin rengi ise etraftaki tepelerin tamamen yemyeşil olmasından kaynaklı olarak farklı renkli ambiyanslar sunuyor. Gün içerisinde değişen renkler izleyebiliyorsunuz burada. Drone görüntüleriyle de bu alanı size detaylı olarak göstermek istiyorum. Elbette birazdan Heritage Grand Peras by Rixos'ta konforlu konaklama alanlarını, restoranını, diğer kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Ama özellikle gün içerisinde hani böyle kalabalıktan uzak, doğayla baş başa dinlenmek isteyen, güneşlenmek isteyen misafirlerimize bu alanları göstermek istedim. Turumuza, keşfimize buradan sonra tekrar yavaş yavaş devam edebiliriz efendim. Buyurun. Efendim Heritage Grand Peras by Rixos'ta esas hikaye şimdi başlıyor. Sahil alanından, denize yakın bölümden, havuzdan, şezlong alanlarından sizi relax yapacak, dinlendirecek, Karadağ'ın, Peras'ın, Kotor Körfezi'nin muhteşem ambiyansını hissettirecek bölümleri gösterdik. Ama şimdi sırada tarihle bu doğal güzelliğin buluştuğu ve içeri girdiğiniz zaman kendinizi mistik, büyülü bir atmosferde hissedeceğiniz bölümleri anlatmaya sıra geldi. Efendim Heritage Grand Peras by Rixos'un esas özelliği Peras'ın en önemli tarihi yapılarından bazılarının içinde bulunduğu ve UNESCO'nun da koruma altına aldığı, ki Peras'ın geneli bu şekildedir. UNESCO Dünya Mirası listesindedir Peras ve şu anda bulunduğumuz alandaki bloklar da yine çok değerli yapılar. Yapımına 1600 yıllarda başlanan
Ve bazı dönemlerde saray olarak kullanılan bir blok var arkamda. Daha doğrusu 2 blok var. Onun hemen yanında bir kilise var. Ve yine benim karşımda siz sağa doğru döndüğünüzde bir zamanlar tekstil şirketi, tekstil fabrikası olarak kullanılan bir bina var. Bir başka tarihi blok var. Ve bu alanda toplam 4 tane tarihten Peras'ta miras kalmış çok değerli binalarda yine oldukça konforlu bir şekilde konaklamanızı sağlayacak ortamlar sizleri bekliyor. Ben teras alanından, bahçe alanından kısa görüntüler eklemek istiyorum önce. Buradaki dinlenme alanlarını göstermek istiyorum. Daha sonra Riva Restoran'a geçeceğiz. Kahvaltı sunumunu size göstereceğim. Ve sonrasında da yine genel alanlar ve odalar keşfimizi yapacağız. Odalar muhteşem, manzaralar muhteşem. Adım adım bunları size göstermeye çalışacağım. Bu alanda gün içerisinde hem dinlenebiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Enfes bir bahçe, çok güzel çiçek kokuları var. Hem de masaya servis olarak siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Otelin konsepti kahvaltı dahil olarak sunuluyor. Birazdan kahvaltı büfesi göstereceğim demiştim. Ancak burada da menü dahilinde kokteyllerinizi, yiyeceklerinizi ekstra ücret karşılığında odanıza şarj edilmek üzere veya peşin ödemek kaydıyla hizmet alabiliyorsun. Ama bu alanın bir başka özelliği akşam saatlerinde bazı günlerde burada canlı müzik programları yapılıyor. Güzel yine ortamın ambiyansına uygun müziklerle misafirlerin burada keyifli zaman geçirmesi, romantik zaman geçirmesi sağlanıyor. Şimdi bu alanla ilgili kısaca ön bilgi verdikten sonra hakikaten büyülü, mistik ve sizi içine alan bu alanda, sizi rahatlatan bu alanda turumuza, keşfimize başlıyoruz. Titizlikle, itina ile ve özenle hazırlanmış alanlarda misafirin kendini özel hissedeceği bölümleri sizlere görüntülerle ve bilgilerle beraber sunmaya başlıyorum efendim. Buyurun devam edelim. Efendim tabii böyle güzel bir sabaha güzel bir kahvaltıyla taşlandırarak başlamakta fayda var diye düşündük. Ve otelin restoranından bahsetmek üzere misafirler de yeni sabah kahvaltılığını almaya başlarken Kotor Körfezi'nin muhteşem manzaraları eşliğinde Riva Restoran'dan bahsetmek istiyorum size. Otelin restoranın teras kısmındayız şu anda. Elbette kapalı bir alanı var. Sabah kahvaltıları konsepte dahil olarak açık büfe sunuluyor. Birazdan büfeyle ilgili de ben bilgiler aktaracağım size. Ama önce bu muhteşem ortamı göstermek istedim. Gerçekten çok keyifli. Aslında Peras'ta gelmenizin ve Heritage Grand Peras by Rixos'ta tatil yapmanızın en önemli sebeplerinden birisi olabilir. Buradaki sabah kahvaltısı, buradaki akşam yemeği. Akşam yemeğinden çok güzel manzaralar paylaşacağım. Çünkü gün tam arkamızdaki tepenin arkasından batıyor ve muhteşem manzaralar eşliğinde. Burada zaten tepelerin o yeşilliği, denizin rengi birbirine karışıyor ve ışık harmonisi buradaki yemeğinizi, kahvaltını çok daha keyifli hale getiriyor. Good morning sir. How are you? Good morning. Merhaba. Türkçe bilen arkadaşlarımız da var bu arada. Ve bu güzel ortamda isterseniz terası gösterdikten sonra bir de restoranın büfe kısmını gösterelim. Hemen şöyle ilerliyorum. Peras sokakları, Heritage Grand Peras by Rixos tabelası ve içeri geçiyoruz. Good morning. Good morning. How are you? Very well, yourself? Thank you. Ve evet, şimdi kahvaltı büfesinden görüntüler çok merak edilen bölümlerden bir tanesi. Az önce bahsetmiştim, konsepte dahil olarak açık büfe kahvaltı sunumu yapılıyor. Buradan istediğiniz menüleri seçtikten sonra dışarıda kahvaltınızı alırken de tabii sıcak siparişini alıyorlar. Yani omletinizi ne şekilde istiyorsanız anlık sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle çok kısaca bir görüntü aktaralım size fikir vermek açısından. Ekmekler taze çıkmış. Burada füme etler var. Elbette dana var, hindi var. Tabii yabancı misafir olduğu için farklı et çeşitleri de var. Siz de buna göre değerlendirirsiniz. Meyveler çok güzel görünüyor. Burada meyve suları var. Taze sıkılmış portakal suyu var. Detoks içecekler var ve su var. Burada yine salata çeşitleri, zeytin. Burada sıcak ürünler var. Mesela bu dana sosis, beef. Burada sütlü yumurta var, omlet var. Burada sebze kızartmalar var. Waffle ve pancake'ler var. Çok güzel bir Fransız tostu var. Üstü frambuazlı. Bunu da deneyebilirsiniz. Yine burada mantar sote. Burada bakalım ne varmış. Yine patates haşlama, minik patatesler. Son derece lezzetli. Burada gayet orijinal bir şekilde reçel çeşitleri var. Ve kuru meyveler var. Ceviz, badem. Eğer musi yapmak isterseniz çok güzel karışık yulaf şeyleri var.
Ama bu kuru meyvelerden özellikle bahsedeceğim. Hani gün içerisinde enerji de veriyor. Böyle yanınıza biraz alabilirsiniz. Peynir çeşitleri burada 2, 4, 6, 8 çeşit peynir var. Burada benim dikkatimi çekti. Kaymak orijinal süt kaymağı. Gerçekten çok güzel. Somon füme var. O mustiler var. Hazır mustiler ve yoğurtlar var. Yine çay çeşitleri burada. Ve dünyanın en iyi markalarından birini koymuşlar. Gayet güzel, gayet yeterli. Burada ekmek çeşitleri var. Ve bütün bunların dışında tabii keklerden bahsetmedik. Burada İbrahim gel burayı kaçırdık. Gayet güzel kekler, yine taze çilekler doğranmış. İştah açıcı ve cezbedici görünüyor. Bütün bunların dışında çok da güzel bir tat var. Masaya geçtiğinizde isterseniz kapalı alanlarda, yani şu anda bulunduğumuz yine binanın tarihi dokusunu size hissettirecek bir dekorasyonla masanızı seçebilir ve siparişini verebilirsiniz. Sıcak seçiminizi de buradaki menüden verebiliyorsunuz. İşte 2 yumurtalı omlet, 3 yumurtalı omlet, isterseniz egg benedict söyleyebilirsiniz. İsterseniz farklı seçenekler de var. Buradan da sıcak seçiminizi sipariş veriyorsunuz. Garson arkadaşlar masanıza getiriyorlar. Bu alanın bir de şu iç kısmı göstermek istiyorum size. Burada akşam saatlerinde piyano dinletisi de olabiliyor. Bazı akşamlar dışarıdaki terasta yine güzel canlı müzik programları yapılıyor. Çok dağılımlı güzel bir barı var. Hemen atlatmak isterim ki tesisin konsepti oda kahvaltı ve sizin kahvaltı dışında alacağınız öğünlerde menü dahilinde ekstra ücretlendirilerek oda hesabında şarj edilecek veya anlık olarak nakit ödeyebilirsiniz diyelim. Şimdi tekrar teras kısma çıkıyorum buradan. Efendim şimdi kahvaltı büfesini az önce kısaca göstermiştim size. Ama biraz daha bilgi vermek adına en çok sorulan konulardan bir tanesi olduğu için yakından da göstermek istiyorum. Tabii her şeyden önce ortamın ambiyansından bahsetmek istiyorum. Son derece huzurlu, son derece romantik, son derece sakin, dingin bir ortam. Yediğinizi içtiğinizi anlayacağınız bir ortam yani öyle söyleyeyim. Atmosfer, hava sıcaklığı muhteşem. Şimdi biz ne tercih ettik? Az önce mesela büfeyi gösterdim ama omletten bahsetmiştim. Masaya oturduktan sonra garson arkadaşlar omlet seçiminizi sipariş alıyorlar. Biz mesela hindi etli, füme hindi etli egg benedict tercih ettik. Yine güzel ekmek üzerinde egg benedict'imiz geldi. İsterseniz klasik peynirli omlet de söyleyebilirsiniz. Yine tabağımızda zeytinimiz var, peynirimiz var. Ben biraz fazla da aldım aslında size göstermek adına. Ve frambuazlı güzel kızarmış ekmeğimiz var. Karpuzumuz var. Özel ekmeklerimiz var. Yine bunun dışında çok özel 2 tane şeyden bahsedeceğim. Chia tohumlu muslimiz var. Çilekli. İsterseniz yulaflısı da var bunun. Portakal suyu var. Çay var. Kahve var. Kullanılan marka zaten genel anlamda otelin sunumunu zannediyorum malzeme kalitesini ifade ediyordur. Tabii bu bir sunum amaçlı, size bilgi vermek amaçlı oldu. Birazdan İbrahim'le paylaşacağız yani bütün omletleri falan, yumurtaları ben yemeyeceğim tabii. Ancak ben hem menüyle ilgili hem de ortamda bu sunumun nasıl yapıldığıyla ilgili, ambiyansla ilgili fikir vermek adına bu bölümü de eklemek istedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Genellikle yediğimizi içtiğimizi paylaşmak gibi bir tarzım yok. Ama tekrar diyorum bu bir bilgilendirme videosu neticede. Ve size bunu göstermek amacıyla da kısa bir bölüm anlattım. Şimdi tekrar turumuza, keşfimize devam edeceğiz kahvaltıdan sonra. Müsaadenizle. Ve efendim şimdi de Heritage Grand Palace by Rixos'ta resepsiyon alanına giriş yapıyoruz. Elbette sizler otele geldiğiniz zaman ilk karşılanacağınız bölüm olarak bu lüks ve konforlu alanı aynı zamanda tarihi binanın içerisinde o mistik atmosferi size yansıtan resepsiyon alanına hoş geldiniz diyerek kısaca bir göstermek istiyorum size. Çok güzel halılar, mermer zemin, mobilya kaplı duvarlar, güzel eski kitapların bulunduğu kütüphaneler, rahat dinlenme koltukları, çok şık avizeler, yine binanın genel tasarımıyla uyumlu. Ve resepsiyon alanında sizleri bekleyen arkadaşlarımız var. Good morning again. How are you today? Great, thank you. How are you? I'm fine. Everything okay. Thank you. Ve yine böyle tarihi dokunun, binanın genel karakterini yansıtan dekorasyonla tamamlanmış haliyle buraya giriş yapıyorsunuz. Sizler geldiğinizde check-in işlemlerinizi yaparken arkadaşlarımız size welcome drinkleri de karşılama kokteylinizi ikram ediyorlar. Siz dinlenirken odanızla ilgili işlemleri yapıyorlar ve bellboy arkadaşlarımız da odanıza kadar eşlik ediyor. Şimdi yavaş yavaş odalar keşfimize başlayabiliriz. Ve elbette böylesine özel bir otelde, tarihi bir binada, mistik, büyülü bir atmosferde sizi yine çok özel bir odayla tanıştırarak Heritage Grand Palace by Rixos'ta odalar turumuza, keşfimize başlıyoruz efendim. Şu anda girdiğimiz oda
Smekya Premium Suite isimli, özellikle balayı çiftlerimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm, önce manzaradan başlayalım mı? Gerçekten muhteşem. Bir bakar mısınız şu görüntüye? Kotor Körfezi'nin muhteşem manzarası size odanızdan eşlik ediyor. Sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra kahvenizi, hatta kahvaltıya gerek yok. Uyanır uyanmaz burada benim yerime bir kahve için, olur mu? Akşam saatlerinde gün batımında yine şarabınızı, çayınızı, kahvenizi, meyvenizi bu özel odada yudumlarken kendinizi prensesler gibi, krallar gibi hissedeceğinizden hiç şüphem yok. Tarihi bir bina dedik, orta çağdan kalma bina dedik ama bu ortamda ne kadar lüks bir sunumla konaklamanızın deneyime dönüştürüldüğünde görmenizi isterim. Son derece lüks, son derece konforlu, beyazlar içerisinde bir yatak, gri renkli süet yatak başucu, yumuşak ışıklandırmalar. Yine hemen yatak ayak ucunda turkuaz renkli pufu odanın enerjisini arttırmış bence. Gayet güzel olmuş, zıt bir renk olarak. Karşımızda televizyon ünitesi, çok şık, kaliteli dolaplar, mobilyalar. Elbette kapsül kahveler, çay kahve ikramı. Açtığımız zaman burada meyve çaylarımız da var. Yine konsept halinde kullandığınız yerine yenisi konuluyor. Buradaki çay kahve setup'ından bahsediyorum. Dilerseniz minibar konsepti var. Minibar konseptinde alkollü ve alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar var. Bunlarla ilgili ücretleri de hemen buradaki listede. Biliyorsun otelin konsepti oda kahvaltı ve minibar konsept dışında size sunuluyor. Buradan ücreti mukabilinde bunları kullanabiliyorsunuz. Birazdan gezeceğimiz odalarda farklı manzaralar, farklı dekorasyonlar olabilir ama genel olarak yatak konsepti, banyo konsepti, birazdan banyodan bahsedeceğim, birbirine çok yakın. Sadece zemin değişebiliyor veya odanın genişliği değişebiliyor. Manzarayı görüş açısı değişebiliyor. Şu anda bu gezdiğimiz odadan zannediyorum bir ya da iki tane var otelde. En özel odalardan bir tanesiyle başladık. Smekya Premium Suite ile başladık. Banyo demişken, banyoda ilerlerken önce giyinme odasından bahsedeyim size. Odayı daha rahat kullanabilmeniz için bütün eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz. Ütü ve ütü masası var, kasa var ve çok sayıda raf var, dolaplar var. Bunun dışında banyoya doğru ilerlerken hemen şöyle tertemiz, tiril tiril ve banyo ihtiyacımızı keyifle gerçekleştirmemiz, karşılayabilmemiz için çok şık bir alan. Hem klasik hem de modern olduğunu söyleyebilirim. Işıklandırma sistemi çok modern mesela. Büyük bir ayna, arkasından gelen ışıklarla, sarkıkla ışıklandırmalarla çok modern olmuş. Ama baktığınızda genel anlamda mesela dolaplar, mobilyalarda klasik bir izlenim veriyor. Mermer görünümlü seramikler var. Duş alanı çok geniş. Yine birinci sınıf duş armatürleri ve Bulgari marka buklet malzemeleri kullanılmış. Şampuanlar ve saç kremleri orada. Yine burada Bulgari sabun, Bulgari el losyonu var. Burada banyo bukletleriyle ile alakalı olarak yine tıraş seti ve diş bakım setleri var. Duş boneleri var. Terliklerimiz, havlularımız alt tarafta. Saç kurutma makinamız burada. Makyaj aynamız ve tabii ki tertemiz havlularıyla beraber sizleri bekliyor. Banyo bu şekilde bir bilgi olarak aktarmak istedim. Banyodan çıkarken tam karşımda bir boya aynası var. Kıyafetlerinizi giyip dışarı çıkarken şöyle bir kendinizi check etmeniz açısından faydası olacaktır. Ve Smekya Premium Suite'de inanılmaz konforlu. Yani buradan ayrılası gelmiyor insanın. Balayı çiftlerimizin, eşiyle beraber romantik zamanlar geçmek isteyen misafirlerimizin şu manzarayı bir kez daha hafızalarına almalarını ve bu odadaki tatilleri için de aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden bize ulaşmasını rica ediyorum. Elbette böyle özel bir odayı sizlere anlatabildiğim için, sizlere sunabildiğim için ben kendimi şanslı olarak görüyorum. Sizlerin de böyle özel bir yerde tatil yapmasına vesile olmak isterim. Bunun için de aşağıda tekrar diyorum açıklamalar kısmında iletişim bilgilerinizi bırakıyorum. Lütfen Heritage Grand Palace by Rixos'ta rezervasyon taleplerinizi bizim üzerimizden gerçekleştirin. Hem web sayfası üzerinden hem de çağrı merkezimizden, ekibimizden bu odayla ilgili rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Elbette farklı fiyat kategorilerinde farklı odalar var otelde. Bunları da yavaş yavaş keşfimiz devam edecek. Şu anda istemeyerek de olsa Smekya Premium Suite'den ayrılıyorum ve diğer odaları size göstermek üzere yavaş yavaş turuma devam ediyorum. Ama manzarayı size bir kez daha göstermek istiyorum. Manzarayla sonlandıralım. Siz de beğeni ve abone tuşlarına bir dokunun lütfen. Kanalımıza destek verin ve keşfimize devam edelim. Heritage Grand Palace by Rixos'ta bir başka oda örneğini sizlere göstermek istiyorum. Yine büyük bir heyecanla ve yine muhteşem bir manzaraya bakarak neden burada olmanız gerektiği konusunda sebep olabilecek bu manzarayı göstererek oda özelinde size niteliklerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda gezdiğimiz odanın ismi Heritage Premium Suite Deniz Manzaralı Oda. Ve bu oda misafirlerimizden çok tercih ettiği oda olarak öne çıkıyor. Ben de size tüm detayları anlatmak istiyorum. Yüksek tavanlı,
yumuşak ışıklandırma sistemiyle, yine son derece yüksek kalitede yatak donanımıyla ve genel dekorasyonuyla size konforlu bir oda imkanı sağlıyor, konaklama imkanı sağlıyor ve otelin genelinde tüm odalarında benzer dekorasyonun hakim olacağını şimdiden belirtmek isterim. Bu lüks, konforlu ve size uyku konforu sağlayacak, uyandığınız zaman da muhteşem bir manzaraya karşı bakma imkanı sağlayacak odada yatak başucundaki bej renkli süet dekorasyon, yine yumuşak ışıklandırma demiştim, beyazlar içerisinde ve yatak ilerisine doğru baktığımızda mor renkli battaniyeler, turkuaz diyebileceğimiz renkte halısı ki bazı odalarda parke zeminde kullanılıyor ve büyük boy bir televizyon makyaj ünite bölümü var. Burada çay, kahve, kapsül kahveler, meyve çayları ikram olarak sunuluyor. Bunun dışında soğuk içecekler arzu ederseniz yine hemen dolabın bu bölümünü açtığınızda minibar sizler için alınmış durumda. Elbette otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için buradaki minibarı da yine belirtilen ücretler dahilinde ekstra olarak kullanabileceğinizi belirtmek isterim. Odanın banyosunu merak ediyorsak buyurun, sizi çok meraklandırmayalım. Hemen banyoya giriş yapalım. Tertemiz, pırıl pırıl, hem klasik hem modern tarzda diyebileceğiniz dekorasyona sahip. Mesela ışıklandırması son derece modern. Genel anlamda temizliğin ve lüks bir kullanım ortamının sağlandığını banyoda gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili ilk ifademi Bulgari marka sabunlar ve el losyonları olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında yine diş bakım setleri ve diğer banyoda ihtiyaç duyacağınız duş bonesi gibi bazı bakım ürünleri ve kullanım malzemeleri burada yer alıyor. Havlularınız, terlikleriniz, saç kurutma makinesi ve tertemiz bornozlar yine aynı şekilde sizleri bekliyor. Duş bölümünde ise yine Bulgari marka şampuan ve saç kremleriyle beraber yüksek kalitede armatürler ve duş ortamı banyodaki ihtiyacınızı çok büyük bir keyifle karşılamanızı sağlayacak. Banyodan çıktığımız zaman da buradaki aynalı büyük dolapta yine kıyafetlerinizi koyabileceğiniz ya da kasa kullanmak isterseniz bir kasa mevcut ve ütü yine ihtiyaç duyarsanız kullanabileceğiniz ütü masasıyla beraber sizleri bekliyor. Heritage Grand Palace by Rixos'ta şu anda gezdiğimiz oda misafirimizin en çok rağbet ettiği, en çok değerlendirdiği odalardan bir tanesi. Bu lüks kullanım alanıyla beraber sahip olduğu manzara, sabah kalktığınızda kahvenizi demleyip burada bu manzaraya karşı uyandığınızda tekrar diyorum neden burada olduğunuz konusunda çok güzel fikir verecek bir ambiyans sunuyor. Ben burada tekrar söylemek istiyorum. Tatil yapmak için, rezervasyon yapmak için bu videomdan sonra karara vardıysanız lütfen aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden bizlere ulaşınız. Bizler de Tatilim ekibi olarak ESS Tur'un yetkili satış acentesi olarak Heritage Grand Palace by Rixos'taki rezervasyonunuzu memnuniyetle gerçekleştirmek istiyoruz. Odalar keşfimiz devam edecek. Şimdi bir başka odaya geçeceğiz ve tesisteki diğer odalarla ilgili size fikir vermeye çalışacağım. Turumuz, keşfimiz devam ediyor. Buyurun. Ve şimdi keşfimiz devam ederken Heritage Grand Palace by Rixos'ta çok özel bir oda kategorisinde, Premium Suite deniz manzaralı bir oda kategorisinde görüntüler sunarak size fikir vermeye çalışacağım. Çok ferah bir odaya giriş yaptık. Çok yüksek standartta konfor sunan bir odaya giriş yaptık. Çok lüks bir odaya giriş yaptık. Ama bütün bunları tamamlayan muhteşem bir manzarayla sizi büyüleyecek bir odaya giriş yaptık. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Şimdi odanın özelliklerinden çok kısaca bahsederek ilerleyeceğim. Aslında tesisteki tüm odalarda benzer cümleleri kuracağım. Bundan sonraki odalarda da, bundan önceki odalarda yaptığım gibi odanın ne kadar kaliteli malzemeler dekore ettiğini göstereceğim. Şimdi şu anda gezdiğimiz oda aslında bir corner oda. Yani binanın köşesine denk gelen bir oda. Premium suite kategoride deniz manzaralı bir oda. Ve buradan şöyle bir gösterdiğimde odanın ne kadar çok sayıda pencereyle ve yarı balkon diyebileceğiniz bölümle size muhteşem bir ferahlık sunduğunu ve daha da ötesinde muhteşem manzaralar sunduğunu göstermek istiyorum. Elbette bu odada da diğer odalarda olduğu gibi çay kahve setup'ı, kapsül kahveler, çok lüks, sizde banyo ihtiyacınızı keyfe dönüştürecek tertemiz, altını çiziyorum, tiril tiril bir banyo. Modern diyebileceğimiz ışıklandırmasıyla banyo aynası, banyo lavabosu ve elbette Bulgari marka sabun ve el losyonu, vücut losyonu, duş alanı, elbette burada kullanılan şampuan ve saç kremi de Bulgari marka. Mermer desenli seramikler var. Çok hoş, çok keyifli ama bu odanın en büyük özelliği Premium Suite deniz manzara dediğimiz zaman önümüze çıkan manzaralar olduğunu belirtmek isterim. Bu odaların tabi binadaki konumuna göre pencere sayısı veya manzaraya bakış açısı değişebiliyor. Ancak şu anda geniş bir Premium Suite'deyiz. Bunu belirtmek isterim. Ve sunduğu manzaralar gerçekten muhteşem. Zaten Peras'ta olmanızın ve böyle bir otelde kalmanızın iki atmosferi birleştirdiğinizde size sunacağı ambiyans, size sunacağı hissiyat gerçekten neden burada olduğunuzu ifade edecek
görüntüler sunuyor. İlk odada bahsettiğim gibi yatak konsepti çok yüksek standartta konfor sağlıyor. Genel dekorasyon malzemeleri birbiriyle hemen hemen aynı. Bundan önce gösterdiğim odalarda ve bundan sonra gösterdiğim odalarda da yatak konsepti, yatak başucundaki bu süet görünümlü dekorasyon, ışıklandırma sistemleri hemen hemen aynı olacak. Bazı odalarda yerde parke, bazı odalarda yüksek kalitede halı kullanılmış göreceksiniz. Merkezi ısıtma soğutma sistemi var. Yüksek tavanlı, tavandaki ışıklandırma sistemi de çok modern görünüyor. Akşam saatlerinde odanın içindeki ışıkları açtığınız zaman çok modern bir ışıklandırma sistemi kullanıldığını göreceksiniz. Ve renk armonisi, örneğin burada kullanılan ayak ucundaki pufun diyelim, rengiyle beraber içerideki armoniyi biraz daha enerji verici hale getirdiğinde gözlemlediğimi söyleyebilirim bu oda özelinde. Ama bu odanın en büyük özelliği gördüğümüz muhteşem manzarası. Şimdi bundan sonra bir iki tane yine böyle biraz daha alt kategoride olarak göstermeye çalışacağım size. Biraz daha uygun fiyatlı olarak göstermeye çalışacağım. Sizler de seçiminizi yaparken buna göre tercih yapabileceksiniz. Keşfimiz devam ediyor. Heritage Grand Palace by Rixos'ta yani gerçekten beni çok büyüledi. Bence birçok büyük otelin, birçok lüks otelin ötesinde bir konseptle bu alan sizi bekliyor. Özellikle dışarıdaki manzarayla bütünleşen bu ambiyans gerçekten burada tatil yapmanızı, burada birkaç gün geçirmenize sebep olacak başlı başına bir etken olduğunu düşünüyorum. Burada tatil yapmak için lütfen aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerimizi kullanınız. Buradaki tatilinizin rezervasyonu yaptırırken bizi tercih etmeniz bizim için çok çok önemli. Bu tercihinize çok önem ve değer veriyoruz. Bunu hatırlatıyoruz ve keşfimize devam ediyoruz. Ve keşfimiz, turumuz devam ediyor. Heritage Grand Palace by Rixos'ta bu defa Camellia Deluxe isimli bir odadayız. Ana binada, resepsiyonun bulunduğu bölümdeyiz ve gayet güzel ışık alan, deniz manzarası olmayan ama bize gayet geniş, rahat ve yine otelin genel karakterini yansıtan lüks ve konforu içeren bir sunum yapmışlar. Aslında odalardaki genel dekorasyon hemen hemen birbiriyle aynı. Renk armonisi olarak yatak kalitesi, yatak konsepti, yatak başucundaki kullanılan dekorasyon, ışıklandırmaları, çay kahve setup'ı, bakın tuvalet aynası, yine burada kapsül kahveler var. Hani tekrar söylüyorum, odalarda farklılık olmadığını bu anlamda belirtmek için. Televizyon ünitesi, yani genel dekorasyon hemen hemen birbiriyle aynı ama binadaki bloklardaki konumlar değişebiliyor, metrekareler değişebiliyor. Bazı odalarda halı zemin, bazı odalarda parke zemin olabiliyor ve tabii ki manzara değişebiliyor. Bu odanın da banyosunu göstermek istiyorum size. Bu anlamda da kalitenin değişmediğini ve buradaki sunumların diğer odalarla paralellik gösterdiğini ifade etmek için yine tertemiz bir banyoya giriş yaptık. Banyoya girer girmez banyo ihtiyacımızı son derece konforlu bir şekilde alacağınızı gösteren tüm donanım hazır. Gayet güzel ışıklandırılmış modern bir ayna var. Ama genel tarzda temizlik, titizlik ve Bulgari marka kullanılan buklet malzemelerinin geniş bir duş alanının öne çıktığı bir oda kategorisi olarak burayı da tamamlamak istiyorum. Tekrar edeceğim. Şu anda Camellia Deluxe kategoride bir odayı gezdik. Ben odanın genel atmosferini son derece aydınlık, son derece ferah olarak ifade etmek istiyorum. Genel konfor seviyesi otelin tüm odalarıyla aynı. Tek fark burada manzara yok. Ama fiyat olarak da deniz manzaralı odalara göre bir tık daha ekonomik bir seçim yapmış olacaksınız bu odayı alırsanız. Tabii ki bundan sonra gideceğimiz odada biraz daha, orası da neydi? Peras Superior kategoriydi. En basic odayı gezeceğiz birazdan. Orada biraz daha uygun fiyat alma durumumuz var ve bunlarla ilgili siz seçiminizi tabii kendi beklentinize göre yapabileceksiniz diyorum ve turuma devam ediyorum. Ve Heritage Grand Palace by Rixos'ta bu defa en baz kategoride, basic kategoride bir odayı göstermek istiyorum size. Aslında odanın genel dekorasyonunda, kullanılan malzemelerin kalitesinde ve otelin genel konseptini, genel dekorasyon konseptini, mimarisini bütünlemesi açısından odanın içeriğinde hiçbir fark yok. Sadece ilk gösterdiğim odalara göre biraz daha manzara farkından taviz vererek fiyat olarak daha uygun seçenekte yine çok konforlu bir oda almış olacaksınız. Tekrar diyorum, burası Superior Peras kategoride basic bir oda ve genel dekorasyonunu size fikir vermek açısından göstermek istedim. Yine burada kapsül kahveler, çay kahve setup'ı, televizyon ünitesi, gayet şık, klasik ama bir o kadar modern diyebileceğimiz tarzda sizleri bekliyor. Çok yüksek kalitede yatak donanımı var. Dolapları burada. Banyosunu merak ediyorsanız banyoda göstermek isterim. Superior Palace kategorideki odanın banyosu. Yine burada da bornozlarımız çok güzel. Yani klasik modern kelimesini tekrar edeceğim. Bir banyo ayna bölümü. Yine Bulgari marka buklet malzemeleri. Geniş bir duş alanı. Burada da yine duş jeli ve şampuanlar Bulgari marka olarak kullanılıyor.
havlularımız, terliklerimiz, basic oda olmasına rağmen yine burada hani oda konforunun hiç taviz vermeden sadece diyorum yani manzarayı sadece biraz göz ardı edeceğiz ama daha uygun fiyat ödeyerek bu odada da konaklayabilirsiniz diyorum. Ve keşfimizin bir başka bölümüne geçmek üzere devam edeceğim. Umarım anlatımlarımızı, sunumlarımızı beğenmişsinizdir. Öyle olduysa lütfen rezervasyon için aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerini kullandığınız, rezervasyonunuzu tatil ekibimizden yaptığınız bu şekilde bize destek vermiş olursunuz diyorum. Ve keşfimize devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Efendim size son olarak bir oda örneği daha göstermek istiyorum. Özellikle kalabalık gelen ailelerimiz için rahatla kalabilecekleri ve bir nevi aile odası özelliği gösteren dubleks odayı anlatacağım. Elbette anlayacağınız üzere burada 2 tane yatak odası var. Şu anda 1. bölümdeyiz. Aslında genel dekorasyon anlamında ilk anlattığım odalarla birebir aynı özellikleri taşıyor. Renk armonisi, kullanılan malzemeler, dekorasyonun genel yapısı ve yine minibar konsepti, çay kahve, kapsül kahveler konsepti gibi. Şimdi 2. odadan bahsedeceğim ama bu odaya birazdan giriş var. Misafirlerin gelmesi bekleniyor birkaç saat sonra. Mesela burada genel müdürümüz Marina Hanım'ın kendi el yazısıyla hazırladığı bir hoş geldin mektubu var. Titizlikle hazırlanmış ve tüm misafirler için bu titizlik, bu itina gösteriliyor. Misafirlere ne kadar değer verildiği hoş geldiniz mektubunun el yazısıyla hazırlanmış olmasından belli. Şimdi bu odada bir tane banyo var ve banyonun hem duş alanı var hem de küvet alanı var. Şöyle kısaca göstereyim isterseniz. Burada tertemiz havlular, banyo bukletleri, diş bakım setleri, tıraş setleri, yine Bulgari marka hem vücut losyonları, sabunlar ve aynı şekilde küvet alanını şöyle gösterdikten sonra yine geniş bir duş alanı var. Cam bölmeyle ayrılmış ve bu alanda da yine yüksek kalitede Bulgari marka ürünler, şampuanlar ve duş jelleri sizi bekliyor. Elbette burada sizi bekleyen tertemiz bornozlar da yine titizlikle hazırlanmış bir banyonun ifadesi olarak söylenebilir. Dışarı çıktığımızda bir oturma grubu var. Ve yine buradan da yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Odanın üst katına çıkmak üzere geri geldiğimde bir giyinme odasını burada hemen fark ediyorum. Yine ütü masası, ütü, kasa ve eşyalarını bırakabileceğiniz bir alan. Aslında birçok odada standart olarak sunulmaktaydı. Şimdi merdivenle yukarı çıkarak ikinci bölüme geçiyorum. Dubleks odanın üst katı, çatı katı olarak ifade edebiliriz. Yine gayet konforlu, gayet lüks. 2 ayrı yatak var. Dolayısıyla bu odada 4 kişinin çok rahat da konaklayabileceğini gösterebilmiş olduğumu düşünüyorum. Bir televizyon ve odanın çatı katı olmasıyla ilgili olarak burada güzel bir çatı penceresi var. İçeriye de güzel gün ışığı alıyor. Yani çocuklarla geldiğinizde bu odayı çocuklara verip alt katta ebeveynler kalmak üzere yatak durumundan dolayı bunu söylüyorum. Rahatlıkla bir konaklama yapabileceğinizi ifade etmek istedim. Bu şekilde odalar turumuzu da tamamlamış olduk. Zannediyorum 4 ya da 5 tane oda gösterdim size. Artık sizler aile yapınıza ve beklentinize göre bu odalardan birini tercih edebilirsiniz. Ama rezervasyon için lütfen tatil ekibine dolaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerinizi bırakıyorum. Heritage Grand Palace by Rixos'ta siz değerli misafirimizin taleplerini memnuniyetle bekliyor olacağız efendim. Efendim Heritage Grand Palace by Rixos'ta turumuzu akşam saatlerine kadar beklemek üzere şimdilik sonlandırıyoruz. Bir mola vereceğiz ama bu molada zamanı değerlendirmek adına yine sizler burada tatildeyken yapabileceğiniz çok keyifli bir aktiviteden bahsetmek istiyorum. Otelimizin hemen karşısında 2 tane ada var. Bunlardan bir tanesinde kilise yer alıyor. Kapalı, oraya ziyaret gerçekleştirilemiyor. Ama onun hemen yanında Lady of Rocks denilen bir ada daha var. İnsan eliyle oluşturulmuş bir ada orası. Ve oteldeki yönetimdeki arkadaşlarımız sağ olsunlar bizim için planladılar. Gelen misafirlerimiz de bunu gerçekleştirebilir. Örnek olarak gösterelim istediler ve birazdan Lady of Rocks'a gideceğiz. Daha sonrasında akşam olduğunda yine akşam yemeği büfesi ve Riva restoranının genel ortamını göstermek üzere otelde keşfimiz devam ediyor olacak. Şimdi sırada Lady of Rocks var. Kotor Körfezi'nin muhteşem manzaraları eşliğinde otelin teras kısmındaki bu görüntülerle şimdilik sizlerle vedalaşıyorum. Birazdan güzel bir turda görüşmek üzere. Elbette Pelas'ta gelip de Lady of the Rocks'tan bahsetmezsek olmazdı. Biz de Heritage Grand Palace by Rixos'ta tatiliniz sırasında böyle birkaç saatinizi ayırıp sabah saatlerinden itibaren buraya dolmuş tekneler geliyor. 5 euro karşılığında veya isterseniz private VIP tekneler de var. Körfez içerisindeki 2 adacıktan birisi burası. Birinci ada hemen karşıdaki Saint George Kilisesi'nin bulunduğu ada. Orası ziyarete kapalı. Şu anda bulunduğum odada ise insan eliyle yapılmış, kayalıkların üzerine insan eliyle yapılmış bir kilisenin bulunduğu ada. Elbette bir hikayesi var. Hikayesi olmazsa olur mu? Hemen anlatayım size. Yine dini bir sebeple yapılıyor bu adacık.
Balıkçılar bir gün burada balık avlarken kayaların üzerinde suyun içinde bir Meryem ikonası görüyorlar. Ve Meryem ikonasını alıp kiliseye götürüyorlar. Orada sergilensin, orada dursun diye. Ancak ertesi gün kilisenin rahibi Meryem ikonasının kaybolduğunu söylüyor. Balıkçılar bir sonraki gün ikonayı yine burada buluyorlar. Bu birkaç defa tekrar ediyor. Balıkçılar ikonayı götürüyor kiliseye. Ertesi gün rahip ikona kayboldu diyorlar ve yine ikona buradan çıkıyor. Bunun üzerine balıkçılar ve bölge halkı bu adanın, bu kayalıkların daha doğrusu kutsal olduğuna inanarak burayı taşla dolduruyorlar ve üzerine yeni bir kilise inşa ediyorlar. Bu alanı da kutsal kabul ediyorlar. Ziyarete ve ibadete açıyorlar. Çok sayıda turist var. Yine bir hediyelik eşya satılan bölüm var. Elbette burası Peras'ta gelen turistlerin yapmadan dönmedikleri, gelmeden dönmedikleri bir alan. Körfezin ortasında çok da güzel manzaralar sunuyor. En azından bir deneyim olması açısından bile birkaç saatinizi ayırarak buraya gelebilir. Kısa bir tur yapıp tekrar dönebilirsiniz. Ben de size kısaca göstermek istedim efendim. Efendim kiliseye girmek, görüntü almak istedim ama şansımızdan çok kalabalık. Tekrar gelebilir miyim bilmiyorum. Fırsat bulursam bir kez daha uğrayabilirim. Çünkü zaten karşıda kalıyoruz. Ama kilisenin içini gösteremediğim için üzgünüm. Bayağı bir sıra beklememiz gerekiyor. Ben yine etraftan görüntü alarak ayrılacağım bugün. En azından size fikir verebildiğimi düşünüyorum. Ve şu anda Heritage Grand Palace by Rixos'ta spa merkezine geldik. Elbette keyifli tatillerin olmazsa olmaz bölümü bence spa alanı olmalı. Relax halinizi, dinlenme halinizi taşlandıracak ve sizi biraz daha başka bir dünyaya gitmenize sebep olacak inanılmaz güzel bir alan göstereceğim. Önce kapalı havuzla başlıyoruz. Hemen söylemek isterim ki bu alanların kullanımı tüm misafirler için ücretsiz. Yani dışarıdaki havuz dışında şu anda gördüğümüz büyüleyici, etkileyici, gerçekten çok dekoratif kapalı havuzu kullanabiliyorsunuz. Bu havuz etrafında ilerlerken elbette size sauna bölümünden ve buhar odası bölümünden de bahsetmek istiyorum. Bu arada havuzun dekoratifiyle beraber sizleri bekleyen şezlongların da ne kadar titizlikle hazırlandığını göstermek isterim. Devam edelim. Evet, buraya geldiğimizde güzel bir sauna bölümü var. Sauna dışında burada duş alanları, dinlenme alanları ve buhar odası. Yine spa merkezinde konsept dahilinde ekstra ücret ödemeden kullanacağınız alanlar. Tekrar dönüp havuz alanına çıkıyorum buradan. Bir de bu açıdan göstermek isterim. Bu arada bilgi vermek isterim ki spa merkezinde kapalı havuz, sauna ve buhar odası kullanımı girişleri ücretsiz. Bir de hamam var. O bir üst katta. Ancak hamam alanındaki kullanımlar ekstra ücretli. Elbette masaj, kese, köpük, bakım paketlerinde ekstra ücretli olarak bu alanda arkadaşlarımıza rezervasyon yaptırarak kullanabilirsiniz. Görevli arkadaşlara rezervasyon yaptırarak kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Dolayısıyla tesisin 2 tane havuzu olduğunda bu şekilde size sunmuş olduk. Hem Kotor Körfezi manzaralı muhteşem açık havuz alanı hem de kapalı havuz alanını detaylıca zannediyorum sizlere gösterebilmiş oldum. Tekrar yavaş yavaş buradan da turumuza devam ediyoruz. Elbette spa merkezi ile ilgili görüntüleri aktarırken bu rahatlatıcı relax alanları ve masaj odalarını kısaca göstermezsek olmazdı. 2 tane masaj odasını örnek olarak yakından göstermek istiyorum. Sauna yaptıktan sonra, buhar odasında dinlendikten sonra bu alanlarda da tabii ki rezervasyonlu ve ekstra ücret olmak kaydıyla masaj hizmeti alabiliyorsunuz. Ve evet, burası da hamam bölümü. Yine dinlenme alanı. Ve son derece lüks bir ortamda size sunulan, eğer kese, köpük, masaj seviyorsanız bu alanı kullanmak istediğini düşünüyorum. Az önce gezdiğimiz sauna, buhar ve kapalı havuz bölümünden farklı olarak hamam alanının ekstra ücretli olarak kullanıldığını
Yani bir kese köpük paketi aldığınızda bu alanları kullanabileceğinizi belirtmek isterim. Burada bir sauna var ve dinlenme alanlarıyla beraber sizleri bekleyen spa bölümünün bir başka ünitesi olarak göstermiş olmak istedim. Tekrar yavaş yavaş duruma devam ediyorum. Ve akşam olduğunda Heritage Grand Palace by Rixos'ta neden Pelas'ta olduğunuzu hissedeceğiniz muazzam bir ambiyansta, çok romantik bir akşam yemeği ortamında Riva Restoran sizleri bekliyor olacak. Şu anda Riva Restoran'ın teras kısmındayız. Elbette güzel bir gün batımı, güzel hafif bir müzik ve Riva Restoran'ın Akdeniz mutfağından seçkin menüleri, lezzetli menüleri, bizim de Türk damak zevkimize uygun menüleri sizleri bekliyor olacak. Ortam son derece romantik, hafif bir müzik, gayet güzel dekore edilmiş masalar, çok sayıda masa var. Yine ailecek geldiyseniz kişi sayınıza bağlı sandalye seçimi de yapabilirsiniz. Ve buradaki masadan bir tanesi seçerek muhteşem Kotor Körfezi manzarası, dağ manzarası, deniz manzarası ve gün batımıyla beraber yine Riva Restoran sizler için sunduğu menüden seçimler yapabilirsiniz. Biliyorum merak ediyorsunuz, menüde neler var diyorsunuz. Çok kısa şöyle bir göz atmak isterim. Özellikle Akdeniz mutfağı ve İtalyan mutfağından lezzetler var demiştim. Açar açmaz da pizzalar hemen gözüme çarptı. Mesela 6 çeşit pizza. Sizler seçiminize göre, damak zevkinize göre buradan tercih edebilirsiniz. 16 euro ile 23 euro arasında değişen fiyatları var. Ve pizzaların taş fırında yapıldığını, usta bir arkadaşımızın burada pizzalarla ilgili hakkını vererek lezzetleri sunduğunu da söyleyebilirim. Bunun dışında yine aperatifler, başlangıçlar, makarnalar, salata çeşitleri, ana yemeklerden hani merak ediyorsanız çok kısaca söylemek isterim. Dana steak var, hamburger, çok özel köftesi olan çok doyurucu güzel bir hamburger tercih edebilirsiniz. Fiyatlar 18 ila 21 Euro'dan başlıyor. Bunun dışında somon söyleyebilirsiniz. Karides ızgara söyleyebilirsiniz. Büyük boy karides veya kilo ile balık söyleyebilirsiniz. Deniz mahsulleri konusunda da çok iyiler. Çok fazla seçenek var. Yine ızgara sebzeler veya garnitürler de seçimleriniz arasında olabilir. Tatlılarla ilgili de tabii özel spesiyaller var. Bunlarla ilgili de mesela özür dilerim et menüden atladım. T-bone seçenekleri veya beef seçenekleri ilgili geniş bir menü var burada. Veya ahtapot ızgara gibi yine gözüme çarpan bazı deniz mahsulleri seçenekleri. Bu sayfayı şimdi fark ettim, kusura bakmayın. Bunlardan da yine bahsetmek isterim. Deniz mahsulleri konusunda bayağı geniş bir menüleri var. Yine tatlılar konusunda da seçiminiz yine günün taze hazırlanan şefin size sunduğu tatlı seçeneklerinde seçim yapacaksınız. Elbette damak zevkinize uygun alkollü içecekleri de yine menüdeki fiyatlar dahilinde sipariş verebilirsiniz. Bu noktada bir kez daha atlatmak isterim ki Riva Restoran'da sabah kahvaltısı konsept halinde açık büfe olarak sunuluyor. Onu ayrıyeten gösterdim zaten. Onun dışında akşam yemeği de yine az önce gösterdiğim Riva menüsünde fiyatlarını ve içeriklerini göreceğiniz şekilde sizlere sunulmakta. Bazı akşamlar burada canlı müzik programları da yapılıyor hemen yan bahçede. Dolayısıyla çok hoş müzik tınıları eşliğinde Riva Restoran'da ve Heritage Grand Palace by Rixos'ta sizleri bekleyen bu ortamı zannediyorum ki yaşamak isteyeceksiniz. Ben de biraz tabii akşam saatleri yorulduk artık ama ifade edebildim, ortamı size gösterebildim diye umuyorum. İsterseniz restoranın kapalı kısmı da var. Çok kısa biraz görüntü ekleyeceğim oradan da. Ama genellikle burada bu muhteşem atmosferi, büyülü atmosferi yaşamadan akşam yemeğinin pek tadı olur diye düşünmüyorum. En azından benim tavsiyem bu şekilde. Lütfen bu verdiğiniz bilgilerin sizin tatil seçiminize katkısı olduğuna karar verdiyseniz rezervasyon için tatil ekibimizin iletişim bilgilerinden bizlere ulaşınız. Bizler de ESS Tur'un yetkili satış ajansı olarak sizlere en uygun fiyatlarla Heritage Grand Palace by Rixos'ta rezervasyonunuzu gerçekleştirelim ve burada unutulmaz bir tatile vesile olalım istiyoruz. Videonun bu bölümünü şimdi kapatıyorum. Birazdan bir canlı müzik programı var. Çok hoş müzikler bize eşlik edecek. Onunla ilgili görüntülerle videomuzu sonlandıracağız ve sizlere hoşça kalın diyeceğiz. Görüşmek üzere. Your heroes from close, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, got over from change. These you change, walk about in a